Hava, kükürt ve yanan et kokusuyla ağırlaşmıştı. Boğucu bir karanlık, bir kefen gibi beni sarıyordu. Şaşkın bir halde durdum. Nerede olduğumu bilmiyordum. Hiçbir ses yoktu. Sadece ürkütücü bir durgunluk hakimdi. Ta ki aniden karanlığın derinliklerinden yankılanan bir ses duyulana kadar. "Burada nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordu, boşlukta yankılanarak. İçimde panik yükseldi. Düşüncelerim karmaşık bir girdaba dönüştü. Bu bir kabus muydu? Bir halüsinasyon mu? Bedenimin her zerresi burada bir şeylerin korkunç derecede yanlış olduğunu haykırıyordu. Zihnim bir yanıt bulmaya çalıştı ve yalnızca şunu fısıldayabildim: cehennem. Derin, boğuk ve sonsuz bir şekilde yankılanan çılgınca bir kahkaha cevap olarak yükseldi. Neredeyse alaycı bir keyifle doluydu ve omurgamdan aşağı ürperti gönderdi. Korkuya kapılarak koşmaya başladım. Gölgelerde saklanan görünmez dehşetten kaçmaya çalışıyordum. Bu, varoluş algımı sonsuza dek değiştirecek bir deneyimin başlangıcıydı. Bugün M.K. McDaniel, Cathy olarak bilinen, bizi ağırlıyor ve bize sarsıcı ve dönüştürücü ölüm ötesi deneyimini, NDE'yi anlatıyor. Onu yaşam perdesinin ötesine ve öte alemin derinliklerine götüren bu olay yalnızca ölümle yüzleşmekle kalmadı, aynı zamanda bildiği her şeyi sorgulamasına da neden oldu. Cathy'nin yolculuğu 23 yıl önce yakın bir arkadaşından aldığı bir telefonla başladı. Arkadaşı lösemi teşhisi konmuştu ve Seattle'da deneysel bir tedavi görmesi gerekiyordu. Tedavi süresince ona bakıcılık yapacak kişilere ihtiyacı vardı. Kathy tereddütsüz kabul etti ve yalnızca 2 ya da 3 ay sürmesi beklenen bu süreç için yola çıktı. Ancak hayatın başka planları vardı. Aylar geçti. Umutla dolu anlar ve derin umutsuzluk çukurları arasında gidip geldi. Sonunda arkadaşı 53 yaşında hayatını kaybettiğinde Kathy fiziksel ve duygusal olarak tamamen tükenmişti. Zayıf düşen bedeni hızla zatürreye ve ardından ARDS'ye, akut solunum sıkıntısı sendromu, yenik düştü. Bu genellikle ölümcül olan ciddi bir akciğer yetmezliğiydi. Hayatta kalma şansı yalnızca %38'di. Doktorlar onu tıbbi bir komaya sokmayı önerdi ve ona hiçbir şey hatırlamayacağını söylediler. Ancak bilinç ile bilinçsizlik arasındaki o ince çizgide yaşananlar hiçbir doktorun tahmin edemeyeceği bir şeydi. Bu olay bilimin ötesindeydi. Mantığın çok daha ötesindeydi. Ürkütücü, derin ve tamamen doğaüstüydü. Kathy sessizlik ve karanlık içinde uyandı. Burası hiçbir şeyin olmadığı bir boşluk değildi. Aksine görünmeyen varlıklarla doluydu. Hemen yanı başında kötücül bir şeyin beklediğine dair rahatsız edici bir his vardı. Uzakta soluk kırmızı bir ışık belirdi. İlk başta bunun güneşin doğuşu olduğunu düşündü. Ta ki burun deliklerine keskin kükürt kokusu ulaşana kadar. Sonra çığlıklar geldi, acılı, boğuk haykırışlar, damarlarından buz gibi bir korkunun yayılmasına neden oldu. Sis yoğunlaştı, kıvrılarak onun etrafını sarmaya başladı, adeta hayalet eller gibi. İşte o anda gölgelerin içinden yükselen bir ses duyuldu ve ona nerede olduğunu sordu. Gerçek, yıldırım gibi çarptı. Burası cehennemdi. Korkuyla kaçmaya başladı. Durmaksızın değişen bir kabusun içine sürüklendi. Kendini sürekli farklı yerlerde buluyordu. Her biri öncekinden daha korkunçtu. Çökmekte olan binalarla dolu kıyamet sonrası bir şehir manzarası, titrek alevler, boğucu ve sonsuz bir gökyüzü. Hava dumandan ağırdı, uzaklarda alevlerin çıtırtısı, parçalanmış pencerelerden uğuldayan rüzgarın ürkütücü sesiyle birleşiyordu. Gözleri boş, hareketleri düzensiz olan tuhaf figürler harabelerden çıkıyordu. Kimisi çarpık adımlarla ilerliyor, kimisi gölgelerde sinsice sürünüyordu. Kendi kendilerine anlamsız fısıltılar mırıldanıyorlardı ve bu fısıltılar Cathy'nin tüylerini diken diken ediyordu. Bir noktada Cathy kendini devasa bir çorak arazide buldu. Simsiyah kabuklu, bükülmüş ağaçlar yıldızsız bir gökyüzüne doğru uzanıyordu. Toprak, unutulmuş ruhların mezarlığı gibi külle kaplıydı. Gözleri dehşetle parlayan gölgeler çevrede dolaşıyor, kimileri fısıldıyor, kimileri durmaksızın inliyordu. Burada çekilen ıstırabın ağırlığı ezici bir hal alıyordu. Adeta sonsuz bir süre boyunca yürüdü. Her adımı onu zamanın büküldüğü ve anlamını yitirdiği bir yere daha da sürüklüyordu. Anlar saatlere uzuyor, saatler ise bir anda yok oluyordu. Yol boyunca yıkık yapılarla karşılaştı.
Çoktan unutulmuş tanrılara adanmış tapınaklar, cehennemin alevleriyle kararmış kiliseler. Bu yapıların duvarları, içinden geçenlerin acısını emiyormuş gibi titrek bir enerji yayıyordu. Gözünün ucunda sürekli hareket eden gölgeler vardı. Hiçbir zaman tam olarak görünmüyorlardı. Ama orada olduklarını hissedebiliyordu. Ancak karşılaştığı tüm dehşetlerin arasında bir tanesi diğerlerinden farklıydı. Görkemli, grotesk bir iblis ona bir anlaşma teklif etti. "Buradan çıkmak istiyor musun?" diye sordu, kusursuz bir İngilizceyle. Görev mi? Dikenli böğürtlen çalılarından oluşan devasa bir alanı çocuklara verilen kağıt makaslarıyla kesmek. İblisin zalim kahkahası yankılandı, Keti kollarını kavuşturdu ve anladı. Bu bir test değildi. Bu saf işkenceydi. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bu sadece bir başlangıçtı. Kabus değişmeye ve evrilmeye devam etti. Bir noktada kendisini steril bir hastane koridorunda buldu. Karşısında ona bir başka korkunç görev yapmasını emreden şeytani bir varlık duruyordu. Her yeni sınav daha büyük bir acıyı beraberinde getiriyordu. Ruhunu tüketmek, onu teslim olmaya ve umutsuzluğa sürüklemek için tasarlanmış bir döngüydü. Ancak Katie direndi. Umutsuzluğun en derin noktalarında bile içinde inatçı bir direnç kıvılcımı yanmaya devam etti. Sevdiklerinin hatıraları, tamamen terk edilmediğine dair titrek bir umut ve kendisinin daha büyük bir amaç için var olduğuna dair sarsılmaz bir inanç onu ayakta tuttu. Karanlık diyarlar boyunca mücadele etti, ruhunu kırmaya çalışan sınavlarla yüzleşti. Özellikle dehşet verici bir denemede, hareket eden duvarlarla dolu bir labirentte mahsur kaldı. Her yeni koridor onu daha derin bir kafa karışıklığına ve umutsuzluğa sürüklüyordu. Gölgeler görüş alanının kenarlarında sinsice ilerliyor, en büyük korkularını ona fısıldıyordu. Bir noktada karşısına bir ayna çıktı. Camdan değil, daha uğursuz bir şeyden yapılmıştı. Ona en kötü versiyonlarını gösterdi. Hataları büyütülmüş, pişmanlıkları iğrenç bir yansımanın içine işlenmişti. Karanlıktaki sesler ona pes etmesini, kendine olan güvensizliğinin ağırlığı altında çökmesini söylüyordu. Ancak o devam etti, her adımıyla direnci daha da güçleniyordu. Bazen karşısına tuhaf bir şekilde tanıdık gelen yerler çıktı. Dünyanın çarpıtılmış zalim parodileri gibi. Burada kaybolmuş ruhlar amaçsızca dolaşıyor, kendilerinden zorla alınan anlamı bulmaya çalışıyorlardı. Katie tamamen pes etmiş ruhlarla karşılaştı. Varoluşları artık sadece sonsuz bir dolaşma ve sessiz ağıtlar yakma eylemine dönüşmüştü. En büyük kırılma noktası ise acı ve ıstırabın mutlak olduğu bir yerde gerçekleşti, sonsuz buzlarla kaplı bir düzlük. Rüzgar, işkence görenlerin sesleriyle uluyordu ve havanın kendisi çıplak tenini binlerce bıçak gibi kesiyordu. Gökyüzü üzerinde ezici bir umutsuzluk hissi yaratan sonsuz gri bir boşluktan ibaretti. Etrafında boş bakışlarla birbirine sokulmuş figürler vardı. Bedenleri yalnızca soğuktan değil, tüm umudun kaybından da titriyordu. Burada çekilen acı yalnızca fiziksel değildi. Aynı zamanda ruhu kemiren, varoluşun en derinlerinde yankılanan boğucu bir boşluktu. Buz gibi soğukta, yırtık pırtık kıyafetleriyle, kaderlerine boyun eğmiş diğerleriyle birlikte yıkık bir kulübenin içinde oturdu. Ona bugün dünyada Noel olduğunu söylediler. Cehennemdeki en kötü gün. Tam o anda içinde bir şey isyan etti. Burası gerçekten cehennemse o zaman Katie buna karşı çıkacaktı. Basit, masum bir Noel şarkısı söylemeye başladı. Away in a manger, no crib for a bed. Diğer ruhlar, dövülmüş ve kaybolmuş olanlar tereddütle ona katıldı. Başlarındaki iblis çığlık atarak öfkelendi. Sesleri birlikte yükseldikçe karanlık çatlamaya başladı. Ve ardından ışık. Muhteşem, ezici, kutsal bir ışık. Sevginin ve huzurun sıcaklığı onu sardı. Korku, acı, ıstırap, hepsi bu saf parıltının içinde dağılıp yok oldu. Ve karşısında acıdan kurtulmuş bir ruhun ışığıyla parlayan kişi duruyordu. Vefat eden en yakın dostu. Gözleri sıcaklıkla parlıyordu. İfadesi huzur doluydu. Kelimelerle anlatılamayacak bir anlayış içeriyordu.
Yüzünde nazik bir gülümseme vardı. Güven ve neşe yayıyordu. Artık tamamen iyileşmişti, gençleşmişti, gülüyordu. "Yapacak çok işin var," dedi. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Keti reddetti, mücadele etti. Çok fazla şey yaşamış, çok fazla acıya katlanmıştı. Ama seçim zaten yapılmıştı. Bir sonraki an kendini bitkin halde, ölmekte olan bedenine geri dönerken buldu. Etrafında ailesi vardı. Gözyaşları içinde onun hayata döndüğüne seviniyorlardı. Katie'nin ölüm ötesi deneyimi, ona varoluşun doğası hakkında derin bir anlayış kazandırdı. Cehennemin ilahi bir ceza değil, korkuların ve şartlanmış inançların bir yansıması olduğunu fark etti. Bu farkındalık, yaşamı algılayışını kökten değiştirdi ve onu sevgiye, şefkate ve daha derin bir ruhsal gerçeği arayışa yönlendirdi. Hikayesi sadece bir korku öyküsü değil, aynı zamanda derin bir dönüşümün hikayesidir. Hem duygusal hem de ruhsal bir değişimin. Yaşadığı zorluklar ona korkunun bir yanılsama olduğunu ve gerçek gücün sevgiyi kucaklayıp umutsuzluğu reddetmekte yattığını öğretti. Deneyimi ona acının bir ceza değil, yalnızca bir inanç yapısı olduğunu gösterdi. Her ruhun dirayet ve inanç yoluyla karanlığın ötesine geçme gücüne sahip olduğunu fark etti. Bu, korkuyu geride bırakıp aydınlanmaya ulaşma ve varoluşun temelinde yatan sınırsız sevgiyi keşfetme yolculuğuydu. Ve işte bu yüzden yaşadıklarını paylaşıyor. Başkalarının korkularını aşmasına, onları bekleyen sevgiyi kucaklamasına ve tıpkı kendisinin bir Noel şarkısıyla karanlığı deldiği gibi hepimizin en karanlık anlarımızda ışığı çağırabileceğimizi hatırlatmak için. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.